Çin içlerine doğru Göktürk akınları bütün şiddetiyle devam ederken, artık İmparatoriçe'yi Tang hükümdan olarak tanımayan kapkan, Yan Çihvi ile beraber Göktürk ülkesine gelmiş olan Çinli memurlara, rütbelerine göre 3. ve 5. derecelere ait Çin unvanları ile bu derecelerdeki Çinli memurların giydiği elbiseleri verip Çin'e geri gönderdi. Gayesi, Çin'e hakim olduğunu göstermekti. Ancak İmparatoriçe bu elbiselere el koyup, memuriyet derecelerini de geçerli saymadı. Bu arada kapkan, Çin İmparatoriçesine bir mektup göndererek şu sebepleri ileri sürdü ve ayıpladı. Tohumluk olarak gönderilen darılar aslında pişmişti. Hediye olarak verilen altının ve gümüşün ayarı çok düşük idi. Yukarıda da söylediğimiz gibi, Çinli elçilere verilen elbiselere el konulmuştu. Nihayet kızı bir hanedan prensi ile değil de, İmparatoriçe'nin ailesinden biriyle evlendirilmeye kalkışılmıştı. İşte bu sebeplerden dolayı yeniden Çin'e saldıracağını ve Hopei bölgesini ele geçireceğini ilan etti. Bu arada Yan Çihvi'nin Göktürk ülkesine gelişi sırasında, ona askerleriyle refakat etmiş olan Çinli General Pi Huaiku'ya vezirlik teklif ettiyse de kabul ettiremedi. Bunun üzerine onu hapse attırarak öldürmeye karar verdi. Fakat bu general, sonra gizlice kaçarak Çin'e geri döndü. Gittikçe artan Göktürk baskı ve akınları neticesinde, şaşkına dönen İmparatoriçe Wu, daha evvel pasif vazifeye tayin ettiği Tang hanedanına mensup, Şehzade Chang Tusung'u merkeze çağırarak ona aktif bir vazife tevcih etti. Bu vazife, San Nehri'nin kuzeyinin başkumandanlığıydı. Bir bakıma Kapkan Kağan, bu vesile ile Tang hanedanlığının yok olmasını önlemiş oluyordu. Daha sonra iş başına tekrar geçecek olan Tang şehzadeleri, yaklaşık 200 yıl daha imparatorluğu yöneteceklerdi. Her yönüyle çok hızlı gelişen Göktürk akınlarını bu veliaht da durduramadı. Çin'de gelişen bu olayı çok yakından takip eden Kapkan, daha bu yeni Çin ordusu hareket etmeden, Chao ve Ting eyaletlerinin her tarafını yağma edip, kadın erkek 80-90 bin kişiyi ele geçirdi. Sonra Wuhu Tao denilen askeri bölgeyi de geçerek geri döndü. Çin yıllıkları bu olayı anlatırken, Kapkan'ın neticede başarılı olamadığını ifade etmektedir. Fakat yukarıda da açıkça görüldüğü gibi, asıl hedefine ulaşan Kapkan, hemen hemen bütün Kuzey Çin'i istila etmişti. Üstelik Çinli generaller, Şato Changi ve takviye orduları kumandanı Li Tusu, Göktürklere karşı savaşmak üzere görevlendirildilerse de, gerekli cesarete sahip olmadıklarından, Kapkan'ın karşısına çıkmaktan çekinmişlerdi. Sadece Ti Wenqiyi, bu sırada geri dönmekte olan Göktürk ordularını, 100 bin askerle takibe çıkmış, yine kaynakların ifadesine göre, hiçbir netice elde edemeden geri dönmüştü. Yukarıda görüldüğü gibi, Tang hanedanlığına ardı ardına büyük darbeler indiren Kapkan, kuvvetini ve şöhretini çok fazla artırmıştı. Kapkan'ın gücü tarif edilirken, artık 1. Göktürk Devleti'ninki kadar olduğunu bildirmektedir. Devletin toprakları, doğudan batıya yaklaşık 5670 kilometre, emrindeki askerin mevcudu 400 bin idi. Bu arada Göktürklere sığınmış olan Yan Çihvi'yi, Kapkan Kağan'ın serbest bırakmasıyla Çin'e geri döndü. Fakat ihaneti sebebiyle, kendisini affetmeyen İmparatoriçe, onu ve bütün ailesini öldürerek cezalandırdı. Artık, Orta Asya'nın en kuvvetli hükümdar seviyesine yükselen Kapkan, Göktürk ülkesi içinde bazı idari değişiklikler yapma yoluna gitti. Bu devletin hızla gelişip, büyümesinin ortaya çıkardığı bir neticeydi. 16 yıl önce, İlteriş Kutlug liderliğinde Çin esaretinden kurtulan Göktürk Devleti, kısa zaman içerisinde bir cihan devletine dönüşmüştü. İşte ortaya çıkan bu yeni durum karşısında, Kapkan, kardeşi Tuhsifu'yu sol kanat Şadi, ağabeyi Kutlug'un oğlu Bilge'yi de sağ kanat Şadi tayin etti. Ayrıca kendi oğlunu, her iki taraftaki Şad'ın üzerine Küçük Kağan unvanıyla vazifelendirdi. Böylece kendisi, Kağanlar Kağanı pozisyonuna yükselmiş oluyordu. Küçük Kağan, aynı zamanda Chu Mikun gibi 10 ok kabilelerinin reisi de olmuştu. Öte taraftan, bir başka unvanı da, Çincesi Tohsi olan unvana da sahip idi. Göktürk Devleti'nin en büyük düşmanı Çin'e karşı, zaferleri doğuda devam ederken, batıda isyan eden Türgişlere karşı da seferlere girişildi. Küçük Kağan, Bilge Şad ve Tonyukuk idaresi altındaki Göktürk ordusu, Altay dağlarını aştı. Cungarya'ya vardıktan sonra, Bolçu'yla Türgişleri ağır bir bozguna uğrattı. Bolçu zaferi neticesinde, Türgişlerin bütün Nuşihpi ve Tolu kabileleri, yani Balkaş, İli, Issıkgöl, Çu ve Talas bölgelerindeki Türkler, Kapkan'ın hakimiyetini tekrar tanıdılar. Daha sonra Göktürk akınları, Mavera Ünnehir,
Otrar şehri, Arıs Irmağı civarlarına ulaştı. Lung Yu bölgesine akın yapıp, 10.000'den fazla at ele geçiren Kapkan Kağan ülkesine geri döndü. Bu saldırılar karşısında, Çinliler yeni tedbirlere başvurmak zorunda kaldılar. İleri gelen devlet adamlarından Ong Tutuk, Lingwu bölgesi harekat ordusu kumandanı ve Anpei bölgesi büyük genel valisi Hising Wantan da, Tianping bölgesi 1. komutanı olarak bütün Çin ordularını idare etme vazifesini üstlendiler. Fakat, başarılı olamayan bu generaller geri dönünce, akınlarını tamamlamış olan Göktürk ordusu, kendi topraklarına ulaştı. Bu sıralarda, Göktürklerin batı akınları da devam ediyordu. Yaklaşık 25 yıldır, Türkler tarafından idare edilen Batı Türkistan'daki şehir krallıkları, buralara ulaşan Arap saldırılarına karşı koyabilmişti. Yine Tonyukuk, İnel ve Bilge tarafından idare edilen, Göktürklerin Batı orduları Seyhun kıyılarına vardı. Nehri geçerek, Mavera Ünnehir'in Kızılkum çölüne daldı. İnel Kağan kumandasındaki bir kısım kuvvet burada kalırken, Tonyukuk güneye ilerleyip, Türgiş Başbuğ Soko'nun idaresindeki Soğud halkını ele geçirdi. Ekdağ'da geçen Göktürk ordusu, Demir Kapı'ya ulaştı. 702 yılının ilkbaharında, Yen ve Hasya eyaletlerine akın yapan Kapkan, 100.000 at ve koyun ele geçirdi. Arkasından Şihling'e saldırdıktan sonra, Ping eyaletini muhasara etti. İmparatoriçe Wu, bir sürü yeni önlemler daha almaya çalıştı ise de, hazırlanan Çin orduları, Türk kuvvetlerine karşı çıkmaya yine cesaret edemediler. Tai ve Heisin bölgelerine giren Göktürk ordusu, buralarda da yağmalar yaptı. 703 yılına gelindiğinde, Göktürk Kağanı politikasında değişiklik yaptı. Saldırılarını durdurarak, Çin'e, Baga Tarkan'ı elçi olarak gönderip, yeni bir evlilik ittifakı teklifinde bulundu. Ancak bu sefer damat olarak istenilenin, sadece Tang Hanedanı'na mensup değil, ayrıca veliahtın oğlu olması da gerekiyordu. Kapkan'ın gayesi, tabii ki Tang Hanedanlığı içerisinde çok daha fazla söz sahibi olmak idi. Geçen defa kötü tecrübelerden dolayı, İmparatoriçe bu sefer daha temkinli davranmaya çalıştı. Hemen veliahtları yanına çağırıp, sarayda bir görüşme yaptı. Neticede, Kapkan Kağan'ın teklifi kabul edildi. Kapkan, teklifinin kabulünden duyduğu memnuniyeti göstermek için, ileri gelen devlet adamlarından ili Tankan'ı, binbaş at ile birlikte Çin sarayına gönderdi. Elçi İmparatoriçe'ye teklifin kabulünden dolayı, Kapkan'ın teşekkürlerini iletti. Suyu Ting Köşkü'nde, Göktürk elçisinin şerefine eğlence tertip edildi. Veliaht, başvezir ve bütün saray erkanı, 3 sıra halinde bu eğlencede hazır bulundular. Göktürk elçisine bu denli itibar edilmesi, Kapkan'ın ve Göktürk devletinin Çin nazarındaki üstün yerini açıkça göstermektedir. Bununla birlikte, Göktürk elçisine birçok hediyeler sunularak geri uğurlandı. Kapkan da karşı jest yapmakta gecikmedi. 698'de sahte prens olarak, Karakum'daki Göktürk merkezine gelen Wu Yen Hasu'yu serbest bıraktı. Bu arada, Göktürk devletine karşı isyan eden Basmiller, tekrar hakimiyet altına alındı. Çin'i yaklaşık 20 yıldan beri idare eden İmparatoriçe Wu, tahtı Chang Tusung'a terk etti. Bu suretle, Göktürk ve Çin münasebetlerinde yeni bir devir açıldı. Çünkü tahta yeni geçen Çin imparatoru, farklı tutum içindeydi. Bunun üzerine tekrar hücuma geçen Kapkan, Ling eyaletinin Wusa kasabasına saldırdı. Bu sırada, Lingwu bölgesi ordusu başkumandanı Shato Changi, Göktürk ordusuna karşı koymaya çalıştı ise de, Çin generallerinin hepsi yenilip geri çekildiler. Bu savaşlar sırasında ölen insanların sayıları hakkında, Çin yıllıkları farklı bilgiler vermektedir. Bu sıralarda Çin'de, büyük bir kuraklık oldu. 6.000'den fazla insanın öldüğü kaydedilirken, bu rakamın birkaç 10.000'e çıktığı söylenmektedir. Aynı ay içerisinde, başka bir koldan Yuan ve Hu gibi eyaletlere giren Göktürk kuvvetleri, Lung Yu bölgesini yağma ettiler. 10.000'den fazla at, 10.000'den fazla koyun ele geçiren Kapkan, geri döndü. Bunun üzerine, Göktürk saldırılarına karşı bir şey yapamayan, Çinli General Shato Changi görevinden alındı. Göktürklerin saldırılarından iyice yılan Çin'in yeni imparatoru, daha önce kabul edilmiş evlilik teklifini reddetti. Üstelik Kapkan'ın öldürene, prens ve büyük generallik rütbelerinden birini tevcih edeceğini ilan etti. İmparatorun bu sırada aldığı karşı tedbirlerden biri de, İmparatorun bütün Çinli memurlara, Göktürkleri yıkıp ele geçirmek için planlar yapmalarını emretmesidir. Bu emir, bundan sonra gelişen Göktürk tarihi içinde çok önemli rol oynayacaktır. Çünkü birbiri ardına planlar hazırlayan Çinli devlet adamları,
Göktürklerin güneye akın yollarını kesmek için 3 tane teslim alma kaleleri kurulmasını, General Şato Changi'nin korkak olduğu için görevden alınmasını, diğer kumandanlara mükafat verilmesini, sınır boylandaki valilerin çok dikkatli seçilmesini, askerlerin çoğaltılıp gerekli levazımatın yığılmasını, imparatora tavsiye ederek Göktürklere karşı sefer yapılmasını, ancak daha önce Göktürk ülkesi içinde müsait durumun yaratılmasını, öte taraftan kazanılacak süre içerisinde onlara karşı savaşacak ordunun eğitimi fırsatının elde edilebileceğini, diğer taraftan çok geniş çapta bir sefer açılabilmesinin mümkün olacağını bildirdiler. Evlilik teklifinin reddedilmesine çok kızan Kapkan, Göktürk devleti içerisinde yakaladığı resmi memur Tısang Suyen'i öldürttü. Bu şahıs, her ne kadar Liu Maotsai tarafından elçi olarak gösterilmekte ise de, yıllıklar bu hadiseyi anlatırken, genelde kullanılan elçi kelimesinden farklı olarak, seyahat eden resmi görevli kişi anlamına gelen kelimelerle yazmışlardır. Bu da bizi ister istemez, bu kişinin casus olduğu konusunda bazı düşüncelere sevk etmektedir. Bahis konusu tarihten sonra, Göktürk ülkesinde sık sık isyanların çıkmış olması, az önce söylediğimiz gibi uzun uzun anlatılan bir raporun imparatora sunulması, adı geçen şahsın casus olduğu konusundaki tahminimizi kuvvetlendirmektedir. 707 yılının 5. ayında, Sınır Muhafızları Generali rütbeli Chang Wentan, Shu Fang bölgesi başkumandanı oldu. Kendisine, kuzey sınırlarının savunması vazifesi verilmişti. Ertesi yıl Çinliler Sarı Nehrin kuzeyinde, daha evvel yabancıların gelip, Çin ile münasebet tesis ettiği veya teslim olduğu 3 kale şehrin inşasına, eski olanlarında tamirine başladılar. Göktürk hücumlarının gelmesi, muhtemel yollara yığınaklar yapılıp, barikatlar kuruldu. Çinliler bu şekilde, Kapkan'ın güneye saldırı yollarını tıkamayı tasarlamışlardı. Bundan sonra Tang Hasioqing, sınırları koruma kumandanı olarak bu mevzilere yerleşti. 708 yılında, batıdan da bazı Göktürk birliklerinin Çin'e girdiğini görmekteyiz. Bu esnada batıdaki Göktürklere gönderilen Feng Chihea Ping adlı kişi de öldürüldü. Aslında Türgişlere gönderilmiş bu şahsın da casus olma ihtimali kuvvetlidir. Diğer taraftan Ansi askeri valisi, Çinli kumandanı Niao Shihqiang ile Türgişler, Hao Shao kalesinde savaştılar. Mağlup olan Çinli vali öldürüldü. Göktürk devletine karşı isyan hareketine kalkışan boylardan Çiklerin, Kem-İrtiş arasında, Azların Issık Gölü'nün batısında 709 yılında itaat altına alındığı Bilge Kağan kitabesinden anlaşılmaktadır. Bu sırada Göktürk ordusunu Bilge Şad idare etmişti. Aynı sıralarda Çin'in imparator değişikliğine sahne olduğunu görüyoruz. Chang Tusung ölünce, Ye Tusung onun yerine tahta geçti. Bu imparatorun tahta geçişinin ilk yılında, Kapkan tekrar Çin'e elçi göndererek evlilik yoluyla müttefik olmak istedi. Fakat bu defa bir Çin prensesini hatun olarak almak istiyordu. Kapkan'ın teklifi Çin sarayında müzakere edildi. Neticede Sung bölgesi prensi, Cheng Çin'in kızına Altay Dağları Prensesi unvanı verilerek Göktürklere gönderilmesine karar verildi. Evlilik teklifinin kabul edilmesinden memnun olan Kapkan, oğullarından Yang Vochih Tegin'i ikamet etmek üzere Çin sarayına gönderdi. Bu Tegin Çin sarayına vardığında, kendisine yüksek generallik rütbelerinden biri tevcih edildi. Artık Çin'e karşı yumuşak bir politika izlemeye başladığını gördüğümüz Kapkan'ın, Çin'e karşı aldığı bu tavır değişikliğinin sebebi, hiç şüphesiz bahsedeceğimiz üzere, ülkesinde sık sık isyanların çıkmasıydı. Altay Dağı Prensesi'nin Göktürk ülkesine gönderilme işinde, refakatçi olarak Ho Feng Yao tayin edildi. Gelini götüren heyet Göktürk topraklarına girdiğinde, Kapkan da onları karşılamak için bir elçilik heyeti göndermişti. İki heyet yolda karşılaştıklarında, Göktürk heyetinin başkanı Ho Feng Yao'ya, prensesin Tang hanedanına mensup olmayışından dolayı kızdı. Daha sonra, Ho Feng Yao ve yanındakiler, Kapkan'ın bulunduğu yere ulaştılar. Kapkan'ın bulunduğu Göktürk merkezine ulaştılar. Hediyelerin çok sayıda oluşunu, elçilerin iyi reverans yapışlarını gören Kapkan, prensesin gerçek olmayışına, yani Tang hanedanına mensup olmayışına aldırmadı. Üstelik Çin ile iyi münasebet tesis etmeyi de kabul etti. Aslında, Kapkan'ın yumuşamasının en büyük sebebi, hiç şüphesiz o sırada Bayırku ve Türgiş isyanlarının çıkması, dolayısıyla devletin içeride çok zor durumda kalmış olmasıydı. Bu sıralarda Sung Chuan, Tang Hasioqing gibi birkaç Çinli general, aslen Moğol boylarından olup, Göktürklere tabi Heysiler ile Linçsing'de savaşırken esir düştüler. Daha sonraları Heysiler tarafından
Göktürklere teslim edilen bu generaller öldürüldü. Bundan sonra bölgenin sınır muhafızlığı kumandanlığı görevi Kuo Yuanche'ye verildi. Kısa süre sonra Yu Tusung'un tahttan uzaklaştırılıp yerine Hüsün Tusung'un gelmesiyle Yin içinde imparatorluk değişikliği olmuştu. Bu imparator tahta geçer geçmez, daha evvel Göktürklerle yapılmış olan evlilik ittifakı bitti. Çin'e karşı eski atak ve üstün durumu devam etmeyen Kapkan, isyanlarla meşgul oluyordu. Bu isyanlardan Orhun abidelerinde açıkça bahsedilmektedir. 710 yılında isyan eden Kırgızlar, Bilge ve Kültegin kumandasındaki ordu tarafından Kökmen Dağları'nın kuzeyinde Songa Ormanı'nda ikinci defa mağlup edildiler. Aynı yıl, Tola Irmağı civarında yaşayan Bayırkular, Türgi Yargın Gölü yakınında yapılan savaşta bozguna uğratıldı. 711 yılında Türgişler isyan edince, Orhun yazıtlarının ifadesiyle üzerlerine yüründü ve yenildiler. Reisleri Soko öldürüldü. Arkasından Bars Bey, Türgiş Kağan'ı tayin edilerek Bilge'nin kız kardeşiyle evlendirildi. Sonra Semerkand'a sefer tertip edildi. 713 yılında Karluklar, Kapkan, Bilge ve Kültegin'in ortak hareketi neticesinde Tamuk Udukbaş'ta mağlup edildiler. Muharebede yenilen Karluklar, kaçarak Çin'e sığındılar. 714 yılının 2. ayında İnel Kağan, Tonge Tegin'le Huopa İlteber unvanlı, Kapkan'ın kız kardeşinin kocası Şih Şihpi, süvarileriyle beraber Beşbalık'ın kuzeyine saldırdılar. Kuşatma sırasında, kalenin yakınına tek başına sokulan Tonge Tegin öldürüldü. Bu başarısız hadise üzerine, Huopa İlteber geri dönmeye cesaret edemedi. Yanına karısı ve oğullarını alıp, Çin'e gitti ve teslim oldu. Bundan çok memnun olan Çin İmparatoru, İlteber'e sol muhafızları büyük generalliği ile Yanshan bölgesi prensliği, karısına da Altay Dağı prensesi unvanı verildi. Diğer taraftan, kendilerine 10 tane kadın köle, 10 tane at ve 5000 top ipek gibi hediyeler sunulmuştu. Aynı yılın 3. ayında, Çihsi bölgesi vergi memuru Asih Nahsin, Türgişlere saldırıp reisleri Toğutan'ı ele geçirdi. Kapkan tarafından, Tang Hanedanı'nın merkezine ikamet etmek için gönderilmiş olan Yang Vochih Tegin, Çin'de öldü. Çin İmparatoru bir ferman yayınlayarak, hanedana akraba ailelerden en az 3 kişinin, ölen Tegin'in ailesini ziyaret edip, taziyetlerini sunmalarını emretti. Ölümünden sonra, ailesinin iyi davranışlara mazhar olması, aslında onun Çin'de bulunduğu sırada, bir rehine gibi değil, aksine gayet itibarlı şekilde yaşadığını göstermektedir. Göktürk Kaganı Kapkan, tekrar Çin'e elçi gönderip, evlilik yolu ile akrabalık teklifinde bulundu ise de, imparator kabul edip etmediğini bildirmedi. Diğer taraftan Çin yıllıklarının ifadesiyle, onun olağanüstü başarılarından korkan, Moğol kabileleri Çaytan ve Heysiler de, Göktürk yüksek hakimiyetini tanıyıp Kapkan'a bağlandılar. Kaynakların ifadesine göre, Göktürk ordusunun sayısı, dışarıda bütün gailelere rağmen 400 bin kişiyi bulmuştu. Bir başka deyişle, bu kadar yay çekene sahipti. Fakat Kapkan'ın, halkını çok sert idare etmek gibi büyük bir hatası vardı. Zaten çok yaşlanmıştı. İşte bu sert tutumu, devletin başına büyük dertler açıyordu. Boylar arasındaki huzursuzluk gittikçe arttı. 10 ok kabilelerinin sol Tululan'ın 5 çoru, sağ kanadın 5 erkini, hep beraber Çin'e müttefik olmak için teklifte bulundular. Karluklar gibi diğer birkaç Türk boyu da, Çin'e vassal olmak için başvurdular. Çinliler bu tekliflerin hepsini kabul etti. Ancak, kendileri için çok önemli stratejik mevkilerde, Göktürk ülkesi sınırları içerisinde oturmalarını istedi. Tang İmparatoru böylece, Göktürk devletini içeriden daha iyi yıpratabilme fırsatını elde edebilecekti. Ortaya çıkan yeni durum karşısında, İmparator Hüsün Tusung, bazı yeni tedbirler de aldı. Çin'e yeni bağlanan kabileleri daha iyi pasifize edebilmek için, teşkilatlarını yeniden düzenledi. Bu hadiseler üzerine Kapkan, Karluk ve diğer boylara defalarca saldırdı. Çin İmparatoru da buna karşı, bütün vali ve kumandanlarına, iki koldan isyancı Türk boylarını desteklemelerini emretti. Bu arada tedip edilen boylar arasına, Azlar ve İzginler de katıldı. Aynı yılın baharında, Kapkan'ın 9 Oğuz seferi sırasında yenilen, Oğuzların bir kısmı da Çin'e sığındı. Ardı arkası kesilmeyen isyanlar neticesinde, Göktürk devletinin gücü oldukça zayıfladı. Bu durum Göktürk tabiyetinde olan yabancı kavimlere de tesir etti. Tuyuhunlar, Korelilerin bir kolu olup, aynı zamanda Kapkan'ın damadı Cao Wenqin gibi birçok Göktürk vassalı gidip Çin'e bağlandı.
Çin'e sığınanların hepsine özel yüksek Çin unvanları tevcih edilip generallikler ve düklükler verildi. Göktürklerden kopanlar bununla da kalmadı. Kapkan'ın damadı Asih'te Hulu aniden Çin'e gitti ve Tang hanedanlığına tabi oldu. Göktürk hükümdar ise ülkesinde çıkan isyanları bastırmaya devam ediyordu. Reisleri apuslu olan 9 kabileye saldıran Kapkan, onlarla Çipey'de savaştı. 9 kabile yenildi, insanlarının çoğu öldü. 9 kabile grubuna dahil, Mağlup İzgil ve diğer bazı boylarda Çin'e bağlandılar. Çin İmparatoru, bunların reislerinin hepsine idari unvanlar verdi. Bunun gayesi, Kapkan'ın himayesinde bağımsız olmayan Türk boylarına, bu şekilde artık bağımsız olduklarını hissettirmek idi. Ancak yine de, kuzey sınırlarında bir sürü yeni önlemler alarak, herhangi bir Göktürk saldırısına karşı teyakkuz halinde olmalarını emretti. Çin İmparatoru Hüsün Tusung, Kapkan Kağan'ı tamamen ortadan kaldırmak ya da eline geçirmek istiyordu. Bu maksatla, Göktürk ülkesinde 3 ayrı bölgede bulunan, Çin ile daha önce müttefik olan, üstelik çeşitli Çin unvanları da alan Türk boylarının reislerine yeniden unvan ve hediyeler sunuldu. Bu suretle yeniden taltif edilerek, Kapkan'a saldırmak için tahrik ediliyorlardı. Böylece Kapkan'a karşı, ihanet cephesi tekrar harekete geçmişti. Çin müttefiki Bayırkular isyan edince, Kapkan üzerlerine yürüdü. Tola Irmağı kenarında yapılan savaşta, Bayırkular çok ağır bir bozguna uğradılar. Ancak Kapkan, zafer kazanmanın verdiği mağruriyet içerisinde, çok az sayıda askerle geri dönerken, Söğüt Ormanı'nda, savaş artığı Bayırkuların reisi Çi Çihlüe'nin ani hücumuna uğrayarak öldürüldü. Casus olan Çinli Ho Lingchuan, o sırada Bayırkuların yanında bulunuyordu. Bu şahıs Kapkan'ın kesik başını alıp, Çin başkentine götürdü. 24 yıl süren, parlak zaferlerle dolu bir kağanlık dönemini çok hazin bir sonla kapayan Kapkan'ın yerine, kendisinin daha evvel Küçük Kagan olarak tayin ettiği oğlu İnel geçtiyse de, Kutlug'un küçük oğlu Kültegin bir ihtilal yaparak, onu ve bütün ailesini ortadan kaldırdı. Sonra ağabeyi Bilge Şadi Kağan olarak tahta geçirdi.